Merhaba güzel arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizim için yeni bir güne sizle başlamak çok güzel. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yine dolu dolu bir gün daha bitmişti benim için ben bu videoyu düzenlerken. Sayenizde benim için de gerçekten böyle günlük gibi olmuş oluyor. Ben çocukluğumdan beri hep günlük tutardım. Hani içine mutlaka her gün bir şeyler yazardım. Sonra bir ara bırakmıştım bu alışkanlığımı. Sayenizde tekrar kazandım. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Kütüphaneden aldığımız kitapların artık geri verme süresi gelmişti. Onları verip yenilerini alacaktık. Yenilerini alamadık. Sistemlerinde sorun varmış. Hafta içi tekrar gitmemiz gerekecek ama orada güzel vakit geçirdik. Kızlar çok mutlu oldular. Dönüşte de kırtasiyeye uğradık. Böyle birkaç etkinlik eksiğimiz vardı. Cumartesi günü onlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Evde güzel vakit geçirmek istiyorum. Böyle oyunlar planladım. Onları paylaşırım sizinle inşallah. O yüzden mutlu oldular yani. Kızlar gelene kadar işlerimi hallettim, video işlerimi hallettim derken ondan sonra onların gönlünü hoş tuttum. Yemekti, oydu buydu, akşam oldu ve ben bu işi kafama koymuştum zaten. Daha fazla ertelemeden bu dolabı size gösterecektim. Bütün cesaretimi topladım ve hiçbir elimi sürmeden yani en doğal haliyle kapaklarını açıyorum. İçinde ne olduğunu gösteriyorum, paylaşıyorum. Ben yaklaşık 2 sene olacak eşya azaltmaya devam ediyorum. Zaman zaman, bazı kendimi tekrarladığım yerler olabilir. Hani, eşyaları elden çıkaramadığım, kıyamadığım zamanlar olmuş olabilir ama her defasında mutlaka bir iki parça eksilttim. Sonra süreçte işime yarıyor mu, yaramıyor mu hep onu gözlemledim bıraktığım parçaların. Sonra baktım ki mesela şu anda görüyorum ki burada kullandıklarımı biliyorum, kullanmadıklarımı biliyorum. Artık çok gönlüm rahat bir şekilde burayı döküp, ayıklamam gerekenleri ayıklayabilecektim. Bunlar zaman alan şeyler. Bir günde bu karar verilebilen bir şey olmadığı için yine söylüyorum, artık bu bence benim için bu nevresim konusunda son noktaydı. Öncesinde defalarca söyledim ama artık hamlemi yapıyorum. Eşim bu işinden önce yaklaşık 18 sene banka sektöründe çalıştı. O yüzden çok fazla takım elbisesi, kravatı ve gömleği var. Gömleklerini zaman zaman hep ayıkladım. Takım elbiselerini de ayıkladığımız oldu ama en sonki görevinde böyle ekstra takım elbiseleri alması gerekti. Belli toplantılara katılması gerektiği için. Onları elden şu anda çıkarmıyoruz. Beraber karar verdik. Hani o da onlara dokunmamı çok fazla istemiyor. Onun bankacılık ya da işte kurumsal kıyafetlerinin hepsini bugünkü hedefim bir kutuya koymak, yani belli kutulara koymak, o şekilde muhafaza etmek. Onun dışında burada dolaptaki her şeyi kategorize etmek ve kullanmadıklarımı ayıklamak. Bugünkü nihai görevim bu. Şimdi lastikli çarşafı katlıyorum bu şekilde düzenli bir şekilde. Bunlar büyük yatağın çarşafları. Burayı şöyle kategorize edeceğim. Tek kişilik çarşaflar, çift kişilik çarşaflar, yatak örtüleri, pikeler, yastık kılıfları. Yani sadece lazım olan şeyler bana bunlar düzenli olarak. Onları o şekilde düzenlice katlayıp birazdan dolaba yerleştireceğim.
Dolabın içindekiler sorun değil ama ben kutuların içindekileri merak ediyordum. İçlerinde neler olduğunu az çok biliyorum ama yani karıştığını ve gerçekten ucunun kaçtığını biliyorum. O yüzden bu düzenleme kısmı bittikten sonra birazdan o kutuları indirip onların içine bir bir bakacağım. Onların içini düzenleyeceğim. O benim sırtımda çok fazla bir yüktü. Bugünün en önemli işlerinden biri de o olacak benim için. Burada bir de, hani, çok kullanmadığımız çarşaflar da var. Onları da kayınvalideme götürüp bir de ölçüsü uymayanlar var, küçük gelenler var. Onları götürüp onları da yastık kılıfı olarak, hani, tekrardan dikmesini rica edeceğim. O şekilde kullanırsam benim için daha verimli olacak. Hem yastık kılıflarına baktım, hani, rengi, solanlar olmuş, yıprananlar olmuş. Onları da, hani, ayıklayıp elden çıkarmış oluyorum. Onun yerine de yine evde olan, bazı şeyleri değerlendirip, kullanıma dâhil ediyorum. Bu da bir geri dönüşüm olmuş oluyor. Beni çok sevindiriyor. Evet, sırada kara kutularımı açmaya başlıyoruz. Hazırsak eğer içlerinde neler var bakalım. Burada yine kravatlar kalmış. Bunları aslında taşınırken ben bu şekilde yerleştirmiştim. Taşındıktan sonra da yer bulamadığım için kalmış böyle yerlerinde bu kutuların içinde. Ama şimdi ne yaptım? O iki tane evde boşa çıkan şeffaf kutu vardı. Onlara takım elbiseleri koydum. Katlayarak koydum çünkü zaten onların bir kur temizlemeden geçmesi gerekecek kullanılmadan önce. O yüzden hepsini oraya düzenli bir şekilde koydum. Üzerine de kravatları koydum. Bir sonraki kutuya da sonra gömleklerini koyacağım ve kalan kurumsal eşyalarını koyacağım. O iki kutuyu tamamen ona ayıracağım. Burada bu hurcun içindekiler tamamen kullanmadığımız şeyler. Daha kızlara tam gelmeyen etek ve elbiseler var. O hurcu da evden çıkaracaklarım hurcu olarak hazırlıyorum. Bu küçük hurcun içinde de çeyizden gelen tülbentlerim, eşarplar, işte hani namaz ya da ibadet malzemeleri var. Onlar gördüğünüz gibi tel kırma eşarbım var. Bizim burada adettir. Çeyizlere bunlardan koyulur ki hani gelin bir yere Kur'an'a mevlite giderken onlardan alıp kullansın diye. O yüzden o da benim öyle bir hurcumdu. Evet, şimdi bu kutuya da bu gömlekleri koyuyorum. Eşime tam gelen kullanılabilir gömlekleri yerleştiriyorum. Adım adım azalıyorum. Emek vere vere, düşüne düşüne, gidene üzülmeden, ondan sonra yenisini aldığım şeylere pişman olmadan böyle kendime bir rutin oluşturuyorum. Senelerimi alsa da bu süreci yaşamak çok keyifli benim için. Sizlerle paylaşmak daha da keyifli. Benden bir daha bu dolabı düzenleme videosu ya da azaltma videosu görmeyeceksiniz inşallah. Çünkü zaten daha fazla azaltamam. Olabilecek en son noktaya gelmiş durumdayım. Aksine böyle eksik listesi çıkarmam gerekiyor. Hani misafir durumları için ya da e, yıprananlar için. Dolayısıyla şimdi göreceksiniz yerine yerleştireceğim. Ama sonra şöyle bir şey düşündüm. Ben bütün takımları kutulara koydum ama şurada birkaç tane takım bırakmıştım. O takımları hani bir lazım olur şu anki işinde diye. Onları da buradan alacağım. Birazdan eşimin dolabına taşıyacağım. Çünkü orada yer var. Daha da iyi olacak. Şimdi siz bana diyorsunuz ki hani çocukların kıyafetlerini bu dolaba yerleştir. Hani bütün eşyaları tek yerde olsun. Ben onu henüz yapamayacağım. Çünkü aynı şu an çok güzel bir düzen kurdum o çekmeceli şifon yerde. Yani onu bu odaya almayı tercih ederim. O derece yapamayacağım. Çünkü bu dolabın içinde ben o kıyafetlere o düzeni veremem. Dağılır diye düşünüyorum. Çünkü çekmeceleri yok. Çekmece yaptırabilsem o zaman ayrı olur. Hani kullanışlı olur dediğiniz gibi. Belki hani sonraki aşamada öyle bir şey olabilir. Ama şu anda bunu nevresim dolabı olarak kullanıp, işte hurç dolabı olarak kullanıp
O kıyafet çekmecesinde kızlara o şekilde kullanmayı daha rahat görüyorum. Ama yine de çok teşekkür ediyorum. Söylediğinizde çok haklısınız. O sonraki birazcık daha var ona diye söyleyeyim. Evimi az çok biliyorsunuz artık. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki artık dağınık noktam bir tek baza altı kaldı. Bazanın altına en son gireceğim. Biraz daha kilo verdikten sonra gireceğim. Çünkü orada çok ciddi bir kıyafet ayıklaması yapmam gerekecek. Dolayısıyla onun zamanı var. Ama bu dolabı yapmış olmak da benim için çok böyle büyük bir artı. Banyodaki dolap vardı kapı arkasında. Onu çok istiyordum mesela düzenlemeyi. Onu da yaptım. O da artı. Girişteki dolapta ufak bir düzenleme yapmak istiyorum. Oraya bana siz örnek vermiştiniz. Askılık gibi bir şey yapıştırıp en azından montları oraya asmak, şifonyer gibi kullanmak istiyorum. Önümüzdeki zamanda öyle bir şey yapabiliriz yine beraber. Ama şu an gördüğünüz gibi sırayla her rafına bir ürünü koyarak, yani işte çarşafları, işte örtüleri ayrı ayrı koyarak düzenimi oluşturdum. Sırada dolabın üstündeki kutular var. Bakalım bunlarda neler varmış. Beş, 6, hayır, beş, yedi, üç, dört, beş, altı, dokuz tane. 7. Bu ne der? Bak bununla da birisi açsın. Tamam. Çubuk kullanır. O kadar çok pasta süsü yapacağız ki. Tamam. Büyük hamur açacağız. Aba, Ne? hadi toplayalım. Kafana böyle. Çok karıştırma siyahı o renge. Tamam. Ay dört de bir daha. Tamam, yapabilirsin. Biz de toplaştırdık. Bildiğiniz ıvır zıvırmış. Yani bir kısmını gerçekten direkt çöpe attım. İplerimi aldım sadece. O kutuları da böyle kapatıp şuraya koymak müthiş bir iç huzuru verdi. Bir tane kutu yazlık, işte mayoların, havluların, bütün yazlık eşyalarının, deniz eşyalarının olduğu bir kutu. Onun yanında masa örtülerimin kutusu var. Bu kutu da şimdi boşa çıkacak. Dolayısıyla bu kadar fazla kutudan kurtuldum, bu kadar yükten kurtuldum ve onları buraya özenle koydum. Umarım lazım olmaz ama bir gün lazım olursa diye orada tutuyorum ve manzarayı izliyorum gördüğünüz gibi. Evet, bunlar da evden bugünlük çıkardığım parça sayısını saymadım ama en az bir 50 parça var muhtemelen. Çok mutluyum. Bu hurcu bu şekilde kayınvalideme götüreceğim. Onun orada verebileceği yerler var, bu tarz kıyafetleri ve eşyaları. Bu çarşafları da zaten hani ona yenileteceğim için bu hurç tamamen evden çıkacak. O yüzden çok mutluyum. Bu mutluluğumu da sizinle paylaşmak istiyorum. Kızların yavaş yavaş uykusu geliyordu. Eşim o akşam için kayınvalidemde kalacaktı. Biz kızlarla evdeydik. Birazdan onları yatıracağım. Ve odanın son hali, az önceki dağınıklıktan eser kalmadı. Her yeri bir güzel topladım. Bu da dolabımın en son hali. Üstünü de boşalttım. Oradaki kutuları da hiçbir şey kalmadı. İçindekileri ayıkladım. Bu kadarcık kaldı. Lazım olacak şeyler bana şu an için. Birazcık baz altını da örtüler olabilir. Oraya şu anda el atmıyorum dediğim gibi.
Burada da dediğim gibi eşimin kıyafetleri var. Buraya kızım hemen bir şey koymuş, saç bandı. Ben onu herhalde atacağım zannetti. Birinde yazlık kıyafetler, altta yatak örtüsü, diğerinde masa örtüleri var. İşte bir de eşarpların olduğu küçük hurç var. O kadar çok derli toplu ve iyi oldu. Kitaplığın soldaki o ahşap kitaplığın dolabının içi de boş kaldı şu anda tamamen. Yani ben günün kârlısıyım. Şimdi kızlarımı doya doya uyku öncesi sevebilirim. Günün en güzel zamanı. Ve bizim uyku öncesi kucaklaşmalarımız, sevgi gösterilerimiz bayağı hareketli oluyor. Gördüğünüz gibi hiç bitmeyen bir enerjileri var ama o kadar seviyorum, o kadar mutlu oluyorum ki. Yani o yorgunluğumun üstüne bu bana aslında yorgunluk değil, ilaç gibi oluyor onlarla kucaklaşmak. Öyle. Sonra kızlara dedim ki hadi o zaman yukarıda yatalım, yukarı çıkalım anneannenizle dedenizin yanında. Babam yatmış, kızlar daha uyumamış. Bugün cuma olduğu için biraz daha geç yatabilecekler. O yüzden birazcık pamuğu sevip burada uyuyacaktık. Artık günün de sonu bizim için zaten gelmişti. İzleyip günüme ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yine yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Her birini çok büyük bir keyifle okuyorum. Sizleri tanımak çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın.